Herkese Bali Adası'ndan, Ubud'dan selamlar, sevgiler. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Türkiye'den, Hatay'dan gelip burada Türk restoranı açan iki kardeşi göstereceğim. Abi kardeş olarak geldiler, şirketlerini açtılar ve burada Türk restoranı açacaklar. Hataylılar kendileri. Daha önce ben videolarımda söylemiştim. Şimdi dükkanları hemen burası. Burayı biraz göstermek istiyorum sizlere. Çok güzel bir yerde tuttular. Yani burası en işlek yerlerden bir tanesi. Hemen dükkanda şurası. Birazdan oraya gidip zaten göstereceğim. Monkey Forest de şurası. Buraya daha önce gelenler zaten nasıl bir yerde olduğunu, çok iyi bir yerde olduğunu hemen anlarlar. Monkey Forest hemen sol tarafta. Oraya zaten gelmeyen turist yok. Oradan da insanlar böyle aşağı doğru yürüyor. Dükkana gidelim bakalım neler yapıyorlar. Bir iki haftaya falan bitirmeyi planlıyorlar. Arkadaşlar burayı tuttuğunda bana da fikrimi sordular. Nasıl, ne düşünüyorsun diye. Hiç düşünme dedim. Yani direkt, çünkü burası banko. Bakın dükkan burası. Çalışıyorlar. Arkadaşlar da yemek yiyormuş. Şimdi onların yanına gideceğim. Dükkan bayağı büyük. Gayet güzel. Burada inşaatta kızlar da çalışıyor. Şöyle bir arkaya doğru bakalım. Tuvalet. Burayı galiba mutfak olarak kullanacaklar. Dükkan bayağı büyük ya. Baksanıza, güzel yani. Şimdi kendileriyle de konuşacağız. Dün Hataylıların evine gittim. Evde işte sos falan yapmışlar. Burada da yani restoranda kullanacakları. Denettiler bana, öyle böyle değil ya. Çok iyiler. Ya zaten Hataylı dediğin zaman adamlar zaten bu işin içinden geliyor. Yani güzel bir lezzet tutturacaklarına eminim. Yerleri de çok güzel. Bravo yani. Tam da sezon açılıyor yakında. Çok da güzel bir zamanda geldiler. Bakalım hayırlısı. Onlar da burada kahvaltı yapıyor. Geçelim. Hello. Hi. Vay 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 başkanım. Ben çekimdeyim. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Evet, başkan şeye gitti. Elini yıkamaya. Burada şey de var. Tavşan mavşan da geziyor burada. Restoranın içinde. He, besliyorlar değil mi burada? Nerede o? Aha, burada. Nasıl bakıyor? Güzel, sade. Böyle bir mekan. Evet, toplantı masasını kurduk. Kahvelerimizi aldık. Sohbete başlayabiliriz. Öncelikle hoş geldiniz. Dükkanınızda hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz Serkan abi. Sağ olasın. Hoş bulduk. Öncelikle biraz kendini tanıtır mısın? Nerelisin? Nereden geldin? Böyle bir şeye nasıl karar verdin? Daha önce biliyorum, bana anlatmıştın. Afrika'da da iş yapmıştın. Biraz bahseder misin kendinden? Abi adım Mesut. Hatay Samandağlıyım. Daha önce yurt dışında değişik sektörde çalıştım. Turizmde de daha önce çalıştığımdan bahsetmiştim sana Serkan abi. Onun dışında aslında buraya ilk geldiğim zaman iş yapma gibi bir fikrim, niyetim yoktu. Tatile gelmiştim. Tayland'a gittim, Kamboçya'ya gittim. Bir iki yere daha gittim. Ama en son tam Türkiye tatili bittikten sonra Türkiye'ye dönecekken senin videolarını izledim. İzledikten sonra buraya geldim. Burayı gördüm. Çok beğendim. İnşallah kısmet olursa da dükkanımızı açıyoruz. Onun için uğraşıyoruz, iş yapacağız o anlamda. Ama en başta bu turizm bölgelerinde bir iş yapma fikrim yoktu. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Fakat Tayland, Kamboçya, başka bir sürü yere gidip o yerleri beğendikten sonra aslında ilk önce onları beğendikten sonra o yerleri orada bir şeyler yapabilirim diye düşündüm. Şartlar bana o gün gelmedi. O esnada da senin videoları izlerken bir de buraya geleyim dedim. Geldim, gördüm. O şekilde başladık.
Yani dükkan hayırlı olsun. Gerçekten videonun başında siz yoktunuz. Ben orada açtım. Çok güzel. Konumu yani buranın en işlek yerlerinden bir tanesi. Daha önce Bali'ye gelmiş insanlar da oranın nasıl bir yer olduğunu biliyordur. Tam Monkey Forest'in devamı bu yol. Yani oradan çıkanlar yukarıya doğru yürüyor veya yukarıdan aşağı doğru Monkey Forest'e gidiyor. Çok işlek bir cadde. Yani hayırlı olsun. Gerçekten güzel şeyleri bekliyor. Dün de kendilerinin evine gittim ve orada soslar yapmışlardı ama böyle lezzet, ben doğruya doğru söylerim. Yani müthiş lezzetlerde. Yani Hatay deyince zaten yemekler akla geliyor ve bu konuda iddialıyız diyorsunuz. Evet, inşallah. Dün zaten birkaç deneme yaptık da ama ondan önce tabii biz Hataylıyız. Bu böyle bir dönere özellikle aşinayız. Fakat şöyle bir hani iddiamız da yok. Restoran deyince insanların aklına böyle çok geniş kapsamlı, atıyorum pide, lahmacun, tepsi kebabı, kağıt kebabı, buna benzer bir sürü alternatif geliyor. Bunu daha önce dile getirmiştim. Restoran da bizim burada tam olarak konseptimiz şu şekilde. Biz asıl döner üzerinde çalışıyoruz. Dönerin yanında da bir iki ürün daha Türk yemeklerine, yani o lezzeti verecek Türk yemeklerinden 2 ürün daha bulabilirsek, üretebilirsek o zaman tamamdır. Süper. Yani maalesef doğruya doğru söyleyeyim. Birçok Asya ülkesinde Türk restoranlarına gittim. Yani yurt dışında özellikle Asya bölgesinde iyi temsil edilmiyor diye düşünüyorum. Çünkü lezzet tutturamıyorlar, şey yapmıyorlar. Yani çok az. Yani denk gelmedi mi geldi. Güzel yerler de vardı ama maalesef birçoğu iyi değil. Yani burada da biz kendisiyle de çok konuştuk. Her zaman ilk böyle bir bana şirket için aradığında, konuştuğunda, açtığında ya burada lezzeti tutturmak. Yani şimdi et var, işte 10 liraya var, 12'ye var, 13'e var. Al 13'e biraz daha pahalı ver ama lezzet olsun. Kesinlikle. Ki bir daha gelsinler. Ve insanlar bunu evet yedik ama harbiden lezzetliydi demeksi için. Böyle bir düşünce ve siz de buna çok dikkat ediyorsunuz ve Kesinlikle. biliyorum çok muhabbet ettik Kesinlikle. seninle. Ve mesela bakıyorum, hani özellikle bir yerden bahsetmiyorum. Bakıyorsun işte pide yazmış, lahmacun yazmış, kağıt kebabı yazmış. Ya biz zaten kağıt kebabını Hatay dışında bir yerde yaptığımız zaman, hatta hani şöyle Türkiye için de İstanbul'da orada burada yaptığımız zaman bile o lezzeti tutturamıyoruz ki sen Türkiye'deki böyle bir yemeği işte Endonezya'da gibi başka ya da buna benzer başka yerlerde tutturacaksın. Olmuyor. Olmayınca da böyle ortaya saçma sapan yemek şeyleri çıkıyor. Lezzetleri, ürünleri çıkıyor. Biz dediğim gibi yani şeyimiz, ürün yelpazemiz az olabilir. Sadece böyle Türkiye'deki yemeklerde aynı lezzeti versin. Birkaç ürün olsun yeterli. Yoksa müşterinin gelip o ürünü yedikten sonra ya şimdi bunun ne alakası var Türkiye'deki yemekle demesi, evet. Bu çok ayıp bir şey. Bu şekilde de ilerleme kaydedemeyiz. Helal olsun. Onu Böyle düşünüyoruz. düşüncen helal olsun. Yani çünkü lezzet işi yapmaya insanlar geldi mi güzel yemek yesin diye. Siz abi kardeş misiniz? Evet. Beraber geldiniz. Aynen, birlikte Ve geldik. beraber burada işleteceksiniz. Aynen, inşallah Allah'ın izniyle. Çok iyi. Ve sen de Hataylısın. Siz de depremden etkilendiniz mi? Çok vefat edenler oldu. Ailenizden vefat eden oldu mu? Ve sizin oradaki durum nasıldı? Biraz bundan bahseder misin? Serkan abi, senin de söylediğin gibi çok kötü bir deprem felaketi yaşadık. Depremde bizim aileden çok şükür can kaybı olmadı. Enkaz altında mucizevi bir olay da oldu bu arada. Enkaz altında kuzenim, eşi, 9 günlük bebeği ve yanılmıyorsam 2 yaşındaki çocuğun 4'ü, toplamda 4 tanesi Ali olduğu gibi enkaz altında kaldı. Çok şükür hepsini canlı bir şekilde. Hatta yanılmıyorsam 9 günlük bebeği 60 saat sonra mı 50 saat sonra mı tam hatırlamıyorum, buradan şey olmuş olmasın. Canlı bir şekilde çıkardık, zaten bütün kanallarda da geçtiler. İşte onlar benim kuzenlerimdi. Allah'a şükür şu an hayattalar, her şey yolunda. Ama deprem döneminde ben yurt dışındaydım. Deprem döneminde abim Türkiye'deydi. Dolayısıyla o anlatsa biraz daha, çünkü o daha çok etken, daha iyi olur. Hatay'da özellikle Antakya, Defne, oralarda insanlarımızı kaybettik. Orada bir sürü insan hayatını kaybetti. Acımız büyük. Allah'a şükür birinci dereceden bir yakınımızı kaybetmedik. Demin kardeşimin söylediği gibi sadece bir kuzenimiz ve ailesi enkaz altında kaldı. Onlar da Allah'a şükür sağ salim çıktılar. Bizim de evimiz yıkıldı. Evimiz yıkıldıktan sonra ben Nevşehir'e taşındım ailemle beraber.
Avanos'a gittik. Orada bir süre hayatımızı devam ettirdik. Deprem anında sen oradaydın ama. Evet hocam, ben deprem anında oradaydım. Ben, eşim, kızlarım biz oradaydık. Oradan da zaten onu hatırladığım zaman bile bayağı bir insan korkuyor. O depremin sesini, o korku hissi insana kesinlikle bir daha, belki insan o anı bir daha yaşıyor. Allah'a şükür oradan çıkabildik. Ondan sonra bir Nevşehir'e gitmek zorunda kaldık. Çünkü artık çocuklar orada kalmak istemiyordu. Her gün sallanıyorduk ve çocuklar her gün ağlıyordu o korkuyla beraber. Hala benim ailem Nevşehir'de, Avanos'ta. Benim eşim, çocuklarım hala orada okula gidiyorlar. İşte o süreçten sonra beni kardeşim aradı. Öyle bir projesi olduğunu söyledi. Ben de zaten öyle bir şey arıyordum ve beraber burada bir şeyler yapmaya geldik. Umarım hayırlısı olur, en iyisini yapabiliriz. Siz bir de daha önce Afrika'da da iş yaptınız galiba. Onun hakkında biraz bahseder misiniz? Ne yaptınız? Kaç sene kaldınız? Biraz bahseder misiniz? Afrika'da ben Zambiya'da yaklaşık iki sene kaldım. Bir briket fabrikasında çalışıyordum. Ofis bölümünde. Ondan sonra da Uganda'da yaklaşık 3 sene çalıştım. Yine bir briket fabrikasında, yine ofiste satış bölümünde çalıştım daha çok. Abim de aynı şekilde Kongo'da çalıştı. Onların dışında bir sürü Afrika ülkesinde bulunduk. Çalışmadık ama bulunduk. Şimdi demin depremden bahsediyorduk. Ona da bir dönmek istiyorum, eksik bir söylem olmasın diye. Elbette biz ailemizden Allah'a şükür kimseyi kaybetmedik ama orada binlerce, yüz binlerce insan, hani 50 bin, 60 bin diyorlar da bizim tahminimiz 100 binden fazla insan en az Hatay'da hayatını kaybetti. Yani hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Oradaki durumlar çok kötü. Ayrıca bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Deprem döneminde ülkenin her bir yanından sivil olarak insanlar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bunun için ülkemizin her tarafında bulunan, yardım eden, etmek isteyen, edip edemeyen o deprem döneminde. Çünkü bayağı bir insanlar yardım ettiler. Herkesin elinden ne geldiyse yaptı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi sivil halk deyince şu akla gelmesin, hani sivil halk yardım etti de başkaları etmedi mi? Yok, ben onu yapmıyorum, onu ima etmiyorum ya da konuşmuyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bize gerçekten deprem bölgelerine sivil halk ellerinden gelen her şeyi yaptı. Yapmaya devam edenler de var. Onlara çok teşekkür ederim. Deprem döneminde yok şu partiliymiş, bu partiliymiş, o dinlenmiş, bu dinlenmiş. Kimse gözetmedi. Ülkenin hepsi kenetlendi, yardımcı oldu. Allah razı olsun hepsinden. Çok teşekkür ederim. Yani ben izliyordum, yüzüğünü satan oldu. El arabasını satıp parasını gönderen insanlar oldu. Kıyafetlerini gönderen bir sürü insan oldu. Doğudan da oldu, Karadeniz'den de oldu, Ege'den de oldu. Ülkenin dört bir yanından, her tarafından oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben özellikle o süreçte orada değildim fakat takip ediyordum, görüyordum. Abim olsun, kuzenlerim olsun o organizasyonlar içerisindeydi. Yani onun için çok teşekkür ediyorum. Çok zor bir dönemdi. Hepimiz için. Hepimiz çok üzüldük. Allah bir daha göstermesin. Yani üzücü bir olaydı. Ülkemizin başına gelen. Ama maalesef ülkemizde deprem bölgesi. Zaman zaman böyle durumlar oluyor. Ama az önce de senin bahsettiğin gibi her ne olursa olsun böyle durumlarda, tamam politik olaylarda Türkiye'de biraz ister istemez karışıklık var. Ama her böyle bir durumda kenetlenmeyi biliyoruz. Evet biliyoruz. Evet, Bu da bizim yapımızda var. Böyle de olmak zorunda zaten. Çünkü biz biriz. Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle, Türküyle hepimiz biriz. Yani biz bu topraklarda yüzyıllardır beraber yaşıyoruz. Bizi ayırmak isteyen, tabii bu ayrımcılık, ırkçılık yapan insanlar da her zaman oldu. Ama iyilik kazanacak diyorum. O zaman birazdan biz kahvaltımızı bitirelim, dükkana geçelim, orada anlatmaya devam etsin. Hem planları hakkında biraz da size oraları gösterelim. O zaman başkan gidelim dükkana. Aynen abi, gidelim.
Evet, bu dükkanı bayağı iyi buldun. Sen ne yaptın? Bayağı gezdin burada. En Eyvallah sonunda abi. buraya karar verdin ha. Aynen bayağı gezdim. Şimdi Ubud merkezi sen de daha önce bir videomda paylaştım. Ubud'un merkezi 4 tane kalabalık caddeden oluşuyor. 4 tane kalabalık cadde. Onun içinde dükkan bulmak gerçekten çok zor. Neredeyse zor, imkansız. Daha önce çekmiştim. Mesela şu anda bu caddeye baksan başından sonuna kadar bir tane boş dükkan bulamazsın. Evet. Allah şükür burada bir yerde bir tane bulduk. O da aktif haldeyken aldım ben. Çalışıyordu ama çıkacaklardı. Yoga elbiseleri yapıyorlardı. Yoga elbiseleri yapıyorlardı içinde. Satıyorlardı. Yabancıydı değil mi orada? Yabancıydı aynen Rus İşleten. Rus bir aynen. Sen Rus'tan aldın. Arkadaş da aynı ondan aldım. Ama dükkan sahibi burada. Dükkan sahibi buralı evet. Evet dükkan sahibi buralı. Şu az ilerisi de zaten senin daha önce bir sürü kez gösterdiğin Monkey Forest dediğimiz maymun ormanı. Hemen şu karşısı. Hatta maymunlar arada buraya da geliyorlar. Dikkat edersen şöyle çatılara baktığın zaman genelde bu şu tarzda yapmışlar. Hani odun olsun atıyorum değişik konseptler de yapmıyorlar çünkü maymunlar parçalıyor. Maymunlar geliyor değil mi? Aynen parçalıyor. Ama onlarda kaçınmanın bir yöntemi var. Onlar Tabii, şey yapıyor. Tabii ki. Tabii ki. Ya zaten işin gerçeği maymunların buraya gelmesi gerekiyor, şey yapması gerekiyor. Çünkü turistler onlar için geliyorlar. Ayrıca burası normalde bu orman kendilerinin doğal ortamı. Aslında onların ortamına giren biziz. Onlar bizim ortama Evet. Abi dükkan da burası. Dükkan burası daha önce Şöyle çıkabiliyor muyum? tabii. Daha önce abi sen çekmiştin herhalde ya da bilmiyorum hatırlamıyorum. Daha önce de merdivenlerin hepsi bu şekildeydi köşeye kadar. Dolayısıyla dükkan çok içeride duruyordu. Hı hı. Şimdi burasını yaptık, şurasını yaptık. Çatıyı da yaptırıyorum. Marangozda yapıyorlar. Hazırlıyorlar, gelip takacaklar. Çatıyı ne yapıyor? Şey yapacağım, ben tahta yapacağım. Tahta yapacağım da üzerine maymunlardan korumak için bir iki tane taktik düşündüm. Çünkü tahta yapınca daha hoş duruyor. Ama Evet. o konuda beni uyardılar ya tahta yaparsan biraz sıkıntı olur falan ama ben bir iki şey düşündüm. Bir düşündüm. İçeri geçelim mi? Hadi buyurun. Abi dükkanın içi de böyle. Şimdi köşelerden özellikle oralarına köşelerden pencere açamadık çünkü ortak duvar olarak kullanıyorlar. Yani pencere açsak da bir sonraki dükkana denk gelecek. Evet. O yüzden Klimayı almışsın. evet bu aynen. Bunu yeni aldım taktım. Bunu sen Şurası- aldın değil mi? Tabii. Bunlar var mıydı? Şu ikisi halihazırda takılıydı. İkisi takılıydı. Şimdi başta şöyle bir şey düşünüp amaçlıyordum. Bu kapıyı olduğu gibi şuraya getirmek. Şuraya getirip önü daha fazla açmak. Ama bu iki sebepten dolayı yapmadım. Birincisi yani şu ambiyansı olduğu gibi kapattığın zaman şu yukarısını, Evet. çatıyı, klimalar elektrik sisteminin yarısı dışarıda kalıyordu. Ben elektrik sisteminde en başta sıkıntı yaşayacağımı biliyor olsaydım baştan açardım. Daha sonra Elektrikte ne sıkıntı çıktı? elektrikte yetersiz kaldı elektrik. Asıl sebebi o. Bir de profesyonel bir şekilde düzmemişler elektriği. Sürekli kaçak olduğu için sigorta atıyor. Aynı zamanda elektrik yetmiyor. Bu sefer ana trafodan buraya kadar sıfırdan hat çekmek zorunda kaldım. O sebepten dolayı da biraz geciktik. Yoksa normalde daha Ne zaman açmayı, tam olarak aktif olmayı planlıyorsun? Allah'ın izniyle maksimum 2 hafta içinde 2 hafta için. hazır olmayı düşünüyorum. Herkesi bekleriz Ubud'a. Zaten açıldıktan sonra da gelip kendisiyle burada yine bir video çekeriz. Evet, hoş geldin. Yemeklerin yaptıkları yemeklerin de tadına bakarız. Güzel. Abi mesela şunu arkadaşlar diyecek bu böyle olmaz. Bunu zaten denemek için burayı taktık. Atıyorum burası alternatif olarak başka şekilde çözemedik ama tabii bunu kamufle edeceğiz. Bunu şey yapacağız. Onun dışında mesela bu kapı yoktu. Bu kapıyı açtık. Bu duvardı. O diğer kapıyı iptal ettik. Mesela lavabo hala tuvalet olduğu gibi sıkıntılı. Onu yeni baştan yapacağız. Ama işte dediğim gibi kısa bir süre içerisinde inşallah. Tuvalet çok şey gözüküyor, yeni gözüküyor. Sen mi aldın? Abi şöyle yok. Vardı değil mi? Tuvaletin kendisi yeni fakat su gitmiyor. Şey yapmışlar. Bunu düzgün yapmamışlar. Su gitmiyor. Şimdi işçiler kullanıyorlar diye bu şekilde.
Onu yeniden bu fayans aldığımı dışarıda belki gelirken gördük. Yeniden yapacağım bu bölgeleri. Tekrar içeriden boyayacağım üstünü düzgün temiz bir şekilde. Bir de burada bir el yıkama yine şöyle bir dışarıda olsa çıkarken elini yıkamak isteyenler falan değil mi? Olabilir aynen. Aynen olabilir. Daha şuraya ayrıca bir el yıkama da yapacağım buraya ama çünkü burasını hani sana daha önce bahsetmiştim. Burası iptal olacak. Burası mutfağa giden şey. Burası iptal olacak. Buraya da ekstra bir lavabo koyabiliriz. Yani illa içeri gitmesine gerek yok şeyin. Müşterinin o şekilde de olur. Üstten alıyordu, üstten hava alıyordu. En kolay bu şekilde çözüm bulduk. Şimdi bunları da hatta boş olan yerleri yapıştırıcıyla iyice dolduracağız. Ha şey yapıyorsun oradan gelmesi Aynen. şey diye anladım. Orada bir sürü tahta var diye böyle dışarıdan tek bir çözüm bulamadık. Mecbur bu şekilde yapmaya çalıştık. Ne yapsak oraya oturmuyor o yüzden. Bunlar lambalar mı? Aynen. Çalışıyor hepsi. Bunların hepsi çalışıyor. Şimdiki sistemi şu anda dükkanın içinde her yerde randımanlı bir şekilde çalışıyor. Her şey yetecek kadar. İyi, süper. Elektrik sistemi bitti. Bu bize ait değil. Bir önceki bir şeyden kaldı, dükkan işletmecisinden kaldı. O dedi ki isterseniz çıkarın, isterseniz bırakın. Bana lazım değil. Bunu muhtemelen çıkaracağım. Çünkü ya da bırakırım bir deneyip şey yapacağım. Duvarlar, yer zaten ne malzemesi falan hepsini aldım. Burada işte Duvar kağıdı mı yapacaksın? Efendim? Duvar kağıdı mı yapacaksın? Yarısını duvar kağıdı yapacağım, yarısını boyayacağım. Duvarın. Yere de şey yapacağız, laminat parke dediğimiz o parkeden yapacağım. Burası niye böyle? Burasını bugün birazdan şey gelecek, dışarı çalışanlar gelecek, bunu şey yapacağız. Burada bir tahta değil de betondan bir şey vardı, onu kırarken, çıkarken bu hale geldi. Bunu önce sıva çekeceğiz. Tabii şimdi boya yapmak için de sticker için de iyice bunların hepsini temizlemesi gerekiyor zaten. Düzeltilmesi gerekiyor. Onların hepsini yapacağız. Yapmazsan iyi olmaz. Yapışmaz. Bu videoda buraya kadar olsun. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer Ubud'a gelirseniz, Bali'ye gelirseniz buraya da sizleri davet ediyoruz. Buraya gelirseniz benim de selamımı verin. Benim selamımı verine biraz indirim var mı? Tabii ki. Tabii. Tamam Tabii. abi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler. Öyle, sağ olun. Bana derler biz bekler gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var. Gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu ben. Tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.